Aşk. 3 harften oluşan bir kelime. Fakat içerisine yüklediğimiz anlamlar bundan çok daha fazlası. Öyle ki tarih boyunca uğruna yapılan şeyler bize onun insan için ne kadar önemli bir mefhum olduğunu gösteriyor. Bu videomda size aşkın gerek bilimsel anlamda gerek duygusal anlamda ki aslında ikisi de aynı şey ne olduğunu anlatacağım. Aşık olmak yaygın ve harika bir deneyimdir. Bizi gece gündüz düşüncelerimize hakim olan coşkulu bir tutkuya sürükler. Ancak gerçekte nedir bu aşk? Romantik aşk ve onun üzerimizdeki etkisi binlerce yıldır araştırma konusu olmuştur. Antik çağlardan bu yana filozoflar bu konuya kafa yormuş, teologlar bu konuda kehanetlerde bulunmuş ve şairler bu konu hakkında lirik sözler söylemişlerdir. Son zamanlarda ise psikoloji, sosyoloji ve nörobiyoloji alanından bilim insanlarının ilgi alanına girdi. Sonuç olarak aşık olma olgusu için yeni bir terimimiz var. Limerans. Çoğu insan için limerans ilişkinin başlangıcında çok güçlü bir şekilde yaşanır ve duygusal bağlılık ve güçlü cinsel çekimle ilişkilendirilir. Bu harika bir deneyimdir. Ancak geçicidir. Bu bir sorun teşkil eder çünkü çoğu zaman aşkı yani aşk sandığımız şeyi gerçek aşkla karıştırırız. Aşık olmak limerans yoluyla güçlü bir şekilde başlatılır ancak daha sonra aşkımızın sürmesi için üzerine inşa etmemiz ve derinleştirmemiz gerekir. Limeransta yaşadığımız duygular kaçınılmaz olarak azaldığında aşktan düşmüş olmayız. Aksine daha derin, daha kalıcı bir bağ kurmamızı sağlayan yeni bir aşk aşamasına geçeriz. Tüm duyguların biyokimyasal bir bileşeni vardır. Limerans olarak deneyimlediğimiz şey, beyinde gerçekleşen birkaç farklı şeyin bir karışımıdır. Limerans halindeyken nöradrenalin, feniletilamin ve dopamin gibi güçlü nörotransmitterler yani beyin kimyasalları yükselir. Nöradrenalin enerji ve uyanıklık artışıyla ilişkilidir. Sürekli yüksek seviyeler metabolizmayı hızlandırır, iştahımızı azaltır ve uyanıklığımızı arttırır. Kendimizi enerjik, iyimser ve güçlü hissederiz. Feniletilamin çekingenliği azaltır. Böylece daha az risk alır ve ilişkilerimize daha fazla güveniriz. Dopamin, beyindeki bağımlılık yollarıyla ilişkilidir ve limerans bağımlılık davranışlarıyla birçok özelliği paylaşır. Bu durumda sevgilimize bağımlı hale geliriz. Onunla daha fazla zaman geçirmeyi arzularız ve ayrıldığımızda geri dönmesi için özlem duyarız. Nörotransmitterlerden beynimizde oluşan bu kimyasal kokteyl, bizi birbirimizle daha derin bir ilişki içine çeken gerçekten harika bir deneyimdir. Şeytanın Avukatı filminde şeytanı canlandıran John Milton karakterine bir soru soruluyordu. Peki ya aşk? O da şöyle cevap vermişti. Fazla abartılıyor. Yüksek oranda çikolata yemekle aynı şey. Bu aslında bilimsel olarak doğru. Ama meseleye böyle mi bakmalıyız? Sonuçta her şey, bütün duygularımız beyinde oluşan, oradan oraya akan sıvılar, veri transferleri, kimyasal tepkimeler sonucunda oluşuyor ama her şeye katı rasyonellikle bakan canlılar değiliz. Daha doğrusu hepimiz öyle değiliz. Çünkü insanların bir kısmı kalp deyince bunu görür, bir kısmı ise bunu. Neden aşık oluruz sorusu, binlerce yıldır insanların kamp ateşlerini seyrederken ya da şiir yazarken düşündükleri asırlık bir soru. Aşk nereden gelir? Nasıl işler? Aşk neden zihnimize, kalplerimize ve ruhlarımıza bu kadar bütünüyle ve inatla yerleşir? İnsan hayal gücünün her yönüne nasıl nüfuz edebiliyor? Aşk beynimizi değiştirir mi? Amerikalı bir antropolog ve insan davranışları araştırmacısı olan Dr. Helen Fisher, bir grup bilim insanıyla birlikte çalışarak delicesine aşık olan insanların beyinlerini taradı. Birlikte psikologların yakın zamana kadar sadece şüphelendikleri bir şeyi kanıtlamayı başardılar. Aşık olduğumuzda beynimizin belirli bölgeleri artan kan akışıyla aydınlanıyordu. Neden severiz? Romantik Aşkın Doğası ve Kimyası isimli kitabında Helen Fisher, aşkın 3 temel bileşenini ortaya koydu. Tutku, yakınlaşma ve bağlılık. Bu tutku kısmında androjenler ve östrojenler tarafından yönlendirilen şehvet ve cinsel tatmin arzusu, yüksek dopamin ve norepinefrin seviyeleri ve düşük serotoninle karakterize edilen cazibe ve işler yolunda gittiğinde coşku, gitmediğinde ise korkunç ruh hali değişimleri var. Yakınlaşma kısmında odaklanmış ilgi, saplantılı düşünce ve birey için yoğun arzu, bağlılık kısmındaysa oksitosin ve vazopresin hormonları tarafından yönetilen bağlanma ve uzun süreli bir partnerle hissedilen sakinlik, huzur ve istikrar duygusu var.
Fisher bu verileri romantik tutkunun milyonlarca yıllık evrimle beynimize işlendiğini savunmak için kullandı. Romantik aşkın bir duygu olmadığını fark ettiğini söylüyor. Bunun yerine bir dürtüdür diyor. Zihnin motor kısmından geliyor. İsteyen ve arzulayan kısmında. Çikolataya uzandığımızda ya da işimizde terfi aldığımızda beynimizdeki aynı bölge iş başında. Esasen aşık olduğumuzda bunun açlık kadar güçlü bir dürtü olduğu sonucuna varıyor bu kitabında. Helen Elizabeth Fisher, Amerikalı antropolog, insan davranışları araştırmacısı ve kişisel gelişim yazarıdır. Aşk ve cazibe biyolojisi konusunda önde gelen bir uzmandır. Aşk araştırmaları topluluğunda en çok referans verilen bilim insanıdır. Dolayısıyla bu alanda vardığı sonuçları kulak arkası yapmak doğru olmaz. Fakat dedim ya, meseleye bu kadar katı bir rasyonellikle bakabilmek herkesin işi değil. Özellikle konu aşksa bu daha da zor. Aşık olan birine beyninde salgılanan hormonlardan bahsetmek biraz anlamsız. Hani Matrix'te kahin Neo'ya o kişi olmak aşık olmak gibidir. Kimse sana aşık olduğunu söyleyemez, bunu kendin bilirsin demişti ya. Aşk denilen şey her ne kadar bilimsel düzlemde bir kimyasal süreçten ibaret olsa da kişinin bünyesinde hissedilen karşılığı bu kalıplara sığdırılamayacak kadar yoğun olabiliyor. Fakat dedim ya, olaya iki farklı yönden bakan insanlar vardır. O yüzden meselenin bilimsel ve maddesel boyutunu iyice açıklamak istiyorum önce. Aşkın ne olduğuna dair günümüz teorilerinin büyük çoğunluğu biyolojik ve evrimsel bir temele dayanıyor. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan yazar Douglas Kenrick, The New Psychology of Love'da A Dynamical Evolutionary Review of Love, Aşkın Dinamik Evrimsel Görünümü başlıklı bir makale yayınladı. Bu makalede aşkın genetik çıkarlara hizmet etmek üzere evrimleşen bir dizi karar önyargısı olduğunu öne sürdü. Bu ilgi özellikle üremeyi kolaylaştırmaktır. Romantik aşk, insan doğasının içgüdüsel bir parçasıdır diyor. İnsanların çeşitli sorunlarla karşılaştığını açıklıyor. Bunlar eş arama, eşi elde tutma ve ebeveyn bakımı gibi hayatta kalma ve üreme ile ilgili. Ve bu sorunlar her hedef sistem için evrimleşmiş farklı karar önyargısıyla çeşitli çözümler gerektirir. Bu da bu çeşitli alanlarla ilgili farklı sevgi türlerinin var olduğu anlamına gelir. Örneğin kişinin eşine duyduğu sevgi, çocuklarına duyduğu sevgiden farklıdır. Kenrick, sevgi ve buna karşılık gelen davranışlarda kültürel farklılığın varlığını kabul ediyor. Bunların fiziksel ekolojideki sosyal farklılıklar nedeniyle ortaya çıktığına inanıyor. Bilim aşkın ne olduğunu keşfetmek ve tanımlamak için kesinlikle oldukça kullanışlı bir araç sunuyor. Bununla birlikte duygusal zihnin rolü tamamen göz ardı edilemez. Bir çocuğun anne babasına duyduğu şiddetli ve anlaşılmaz özlemi düşünün. Genç aşıklar arasındaki şiddetli tutkuyu ve herhangi bir annenin sarsılmaz bağlılığını. Elbette bunların hepsi bu gene ya da bu hücre topluluğuna atfedilemez. Peki ya aşkın bizi duyguların en uç noktalarına götürebileceği gerçeğini ne demeli? Bir yanda dipsiz bir sefalet, diğer yanda bastırılamaz bir neşe. Aşk, çoğu zaman ölümlülerin kontrolü dışında dilsiz, kör ve tamamen keyfi bir güç gibi görünür. Ama gerçekten de onun kaprislerine karşı güçsüz müyüz? Yoksa her zaman akıllıca olmasa da partnerlerimizi gerçekten dikkatle mi seçiyoruz? Son zamanlarda yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşık olmamızın ne şans eseri ne de tesadüfi olduğunu gösteriyor. Falling in Love, Why We Choose the Lovers We Choose adlı kitabında İsrailli psikolog Profesör Ayala Malach-Pines, yakın ilişki kurduğumuz kişileri hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak seçtiğimizi savunuyor. İlişki değişkenleri olarak adlandırdığı değişkenleri tanımlıyor. Bu değişkenler insanların nasıl aşık olduklarını ve romantik partner olarak kimi seçtiklerini açıklıyor. Bunlar arasında çekicilikte karşıtlılık, yani diğerinin de bizi çektiği bilgisi yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından araştırmalar, ötekindeki yansımamıza aşık olduğumuzu gösteriyor. Aşkı varoluşsal anlam arayışıyla ilişkilendiren teoriler de var. Pulitzer ödüllü psikolog Ernest Becker, romantik aşkı kahramanca hissetme ihtiyacımızı tatmin etmenin yollarından biri olarak tanımlamıştı. Böylece yaptığımız şey, hayatlarımızın daha büyük, tırnak içinde kozmik şemada önemli olduğunu bilmek ve kendimizden daha yüksek bir şeyle birleşmek. Avusturyalı psikanalist Otto Rank'a göre günümüzde romantik aşka bu kadar büyük önem atfedilmesinin nedenlerinden biri insanların bir zamanlar dinin bizden öncekiler için gördüğü işlevi görmesini istemeleridir. Dolayısıyla hayata bir amaç ve anlam duygusu kazandırmak. Bazen hayatın en anlamlı ilişkileri en kısa süreli bağlantılardan doğar.
Bir partiye gittiğinizde en sevdiğiniz grubun tişörtünü giyen ya da sizinle aynı esprilere gülen ya da sevdiğiniz o çok popüler olmayan şarkıyı, kitabı veya filmi seven biriyle tanıştığınızda küçük, ortak bir ilgi alanı bir sohbet başlatır. Buna benzerlik çekicilik etkisi denir. Genellikle bizim gibi olan insanlardan hoşlanırız. Boston Üniversitesi'nden bir araştırmacının bulguları bunun nedenlerini ortaya çıkardı. Charles Chu, bir dizi araştırmada birbirimize ilgi duymamızı ya da birbirimizden uzaklaşmamızı şekillendiren koşulları test etti. Önemli bir faktörün psikologların özselci akıl yürütme olarak adlandırdıkları, insanların kim olduklarını şekillendiren derin bir iç çekirdeğe veya öze sahip olduklarını hayal ettikleri şey olduğunu buldu. Chu, bir kişinin ilgi alanlarını, sevdiklerini ve sevmediklerini bir özün yönlendirdiğine inandığında, bunun başkaları için de aynı olduğunu varsaydığını keşfetti. Eğer ilgi alanlarına uyan birini bulurlarsa, o kişinin daha geniş dünya görüşlerini paylaştığını düşünüyorlar. Chu, eğer benlik duygumuza dair bir imge bulmamız gerekseydi, bu dışarıya yayılan ve insanlar ve kendimiz hakkında görebildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz şeylere neden olan neredeyse sihirli bir çekirdek olurdu diyor. İnsanların altta yatan bir öze sahip olduğuna inanmanın tek bir özelliği paylaşan birini gördüğümüzde onun da benim köklü özümü paylaşması gerektiğini varsaymamıza ya da çıkarım yapmamıza olanak sağladığını savunuyoruz diyor. Benzerlik çekicilik etkisinin yanı sıra karşıt bir dürtü de var. Bize benzemediğini düşündüğümüz insanlardan genellikle küçük bir şey yüzünden, bir politikacı, bir müzik grubu, bir kitap ya da nefret ettiğimiz bir televizyon programı gibi şeyler yüzünden hoşlanmayız. Hepimiz çok karmaşık bir yapıya sahibiz ancak sadece kendi düşüncelerimiz ve duygularımız hakkında tam bir anlayışa sahibiz ve başkalarının zihinleri bizim için genellikle bir gizemdir. Başkalarının zihinlerindeki boşlukları genellikle kendi benlik duygumuzla doldururuz ve bu bazen bizi bazı yersiz varsayımlara götürür. Biliyorum, belki biraz kafanız karıştı ama konuyu toparlayacağım. Hormonlar, feromonlar ve duyularımızın kimi çekici bulduğumuza karar vermemize nasıl yardımcı olduğu da dahil olmak üzere bizi aşık eden biyolojik sürece bir göz atmamız lazım. Aksi takdirde aşkın ne olduğunu en azından bilimsel düzlemde anlayamayız. Bilim insanları ve filozoflar binlerce yıldır aşkın bilimsel kanıtını arıyor. Antik Yunan'da Platon, aşık olduğumuzda hissettiğimiz özlem duygusundan bahsederek diğer yarı terimini kullanan ilk kişiydi. Orta Çağ'da insanlar aşk hastalığından 4 mizacın yani kan, safra, melankoli ve mukus dengesizliği ile ilgili gerçek bir fiziksel rahatsızlık olduğuna inanıyor ve bunun için tedavi görüyorlardı. Bugün aşkın doğası ve biyokimyamızın romantik birlikteliğimizle nasıl bir ilişki içinde olduğu hakkında çok daha fazla şey biliyoruz. Peki ama aşık olduğumuzda tam olarak ne oluyor ve bedenlerimiz duygusal bağlarımızı sürdürmede nasıl bir rol oynuyor? Aşık olduğumuzda bu tüm bedenimizde olur. Romantik olarak etkilendiğimiz bir kişiyi sadece görmek bile arzu duymaya başlamamıza neden olabilir. Sarılmak, el ele tutuşmak ya da öpüşmek gibi fiziksel dokunuşlar, ilişkimizin ilk aşamalarında beynimizin mutluluk hormonlarından biri olan oksitosin salgılanmasını etkiler. İlgi duyduğumuz birini gördüğümüzde aynı türün üyelerinde sosyal bir tepki uyandıran feromonlar da salgılarız. Bize benzer kokan veya kokusunu hoş olarak tanımladığımız birinin etrafında olmak bile dopamin adı verilen başka bir mutluluk hormonunun salgılanmasını tetikleyebilir. Kokuda olduğu gibi hoşumuza giden bir şeyin tadına bakmak da dopamin salınımını tetikler. İlginç bir şekilde doğal olarak tatlı şeylere ilgi duyduğumuz için tatlı bir şey yedikten sonra birine ilgi duyma olasılığımızın daha yüksek olduğu bulunmuştur. İşitme duyumuz da aşk hayatımızda rol oynar. Sevdiklerimizle konuştuğumuzda ve hatta birlikte müzik dinlediğimizde onlarla olan bağlantımızı derinleştiririz. Mesele şu ki bir anda aşık olmayız. Bunun yerine bu kademeli bir fiziksel süreçtir. Birinden ilk kez etkilendiğimizde testosteron ve östrojen arzu veya şehvet duygularımızı yönlendirir. Onları gördüğümüzde bizi gergin ve heyecanlı hale getirir. Sonunda o kişiye karşı bir çekim hissetmeye geçebiliriz. İnsanlar bunu aşktan kafayı bulmak ya da sarhoş olmak olarak tanımlar. Gerçekten de çekim, coşku duygusuna yol açabilir. Bu aşamada vücudumuz dopamin, adrenalin ve nöropinefrin salgılar. Bu da neşe, heyecan ve uyanıklık, uyarılma ve dikkatte genel bir artışa yol açar. Son olarak sevdiğimiz insanlara karşı güçlü bir duygusal bağ kurarız. Bağlantımız daha yakın ve yoğun hale geldikçe daha fazla oksitosin ve vazopresin salgılarız.
Vazopresin, seks sırasında salgılanan ve bağlılık ve bağlanmada hayati bir rol oynayan bir hormon. Romantik partnerlerimizle olan bağlantılarımızdan bahsederken iyi bir kimyadan söz etmenin bir nedeni var. Çeşitli hormonlar, kimyasallar ve nörotransmitterler artan romantik cinsel duygularımızdan sorumlu. Vücuttaki bu hormon seviyeleri arttıkça karşımızdaki kişiye fiziksel olarak ilgi duyduğumuzu fark etmeye başlarız ve tabii ki arzu ya da şehvet bağlılıktan bağımsız olarak ve aşka yol açmadan da gerçekleşebilir. Birinden etkilenmeye başladığımızda beynimizdeki ödül merkezleri ateşlenmeye ve dopamin, nöropinefrin ve serotonin salgılanmaya başlar. Sadece fiziksel olarak onlara yakın olmak bile dopamin salgılanmasına neden olur. Ödüllendirilmiş hissetmemizi sağlar. Sersemlik ve öfori duyguları nöropinefrin sayesindedir. Kalp atışlarımız hızlandığında ve avuçlarımız terlediğinde nöropinefrine teşekkür edebiliriz. Hatta ilk kez aşık olduğumuzda yaşadığımız uykusuz gecelerden ve iştahsızlıktan bile sorumludur. Elbette herhangi bir ilişkinin sürmesi için ilgili kişilerin eninde sonunda arzu ve çekim aşamasını geçmesi gerekir. Partnerler bağlandıkça ve daha derinden bağlandıkça vücutları oksitosin ve vazopresin salgılayarak bağlılıklarını güçlendirir. İlginç bir şekilde bu hormonları sadece romantik duygulara yanıt olarak değil, her tür sevgi için salgılarız. Kucaklaşma hormonu olarak adlandırılan oksitosin, doğum ve emzirme sırasında ve romantik olmayan sevdiklerimizle vakit geçirirken de salgılanır. Ek serotonin salınımını destekler ve bize onları neden sevdiğimizi hatırlatır. Vazopresin ise karşılıklı fayda sağlayan işbirliği türlerine katılma isteğimizi arttırır. Bilim insanları hormonları ve bunların aşkla ilişkisini iyi bir şekilde anlamış olsa da aşk bilimini hiçbir zaman tam olarak anlayamayabiliriz. Örneğin bilim etkilendiğimiz insanlara neden ilgi duyduğumuzu açıklayamıyor. En azından henüz. Romantik bir partnerde ne istediğimizi bildiğimizi düşündüğümüzde bile her zaman buna uyan kişiye çekilmeyiz. İlişkiler, cazibe ve aşk üzerine çalışan araştırmacılar, aşkın özünde kaotik olduğunu ve insanların ilişkilerinde bir dizi seçim ve karar verirken ne yapacaklarını tahmin etmeyi imkansız hale getirdiğini keşfettiler. Dolayısıyla aşk hakkında her şeyi bilmesek de Love Actually filminde Hugh Grant'in söylediği gibi şunu biliyoruz. Eğer ararsanız aşkı bulacağınıza dair içimde sinsi bir his var. Uzun lafın kısası, aşkın bilimsel temeli genellikle sansasyoneldir ve çoğu bilimde olduğu gibi bulmacanın her parçası hakkında kesin sonuçlara varmak için yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da aşkın büyük bir kısmının kimya ile açıklanabileceğidir. Bu bağlamda kalbe atfettiğimiz sorumluluklar doğru değil. Aşık olmanın kalbimizle hiçbir alakası yok. Kalp sadece aşkı temsil eden bir araçtır. Aşk dediğimiz şeyle ilgili olan biten her şey burada değil, burada gerçekleşir. Eski Yunan felsefesinde aşk, etik ve toplumsal boyutuyla sorunsallaştırılmıştı. Örneğin Aristoteles'e göre aşk ölümsüzlüğü arama, Epikürcülerde haz duygusunu yüceltme, Stoacılarda tensel güzellik yardımıyla dostluk kurma, Kikero'da ise hiçbir şey beklemeden karşılıksız sevilen insana yönelik bağdı. Tasavvufta ise aşk, insanların en fazla üzerinde durduğu konuların başında geliyordu. Tasavvufta özellikle ilahi aşk konusu işlenilmiş, insanları bu ilahi aşkla tanıştırmak mutasavvıfların en önemli vazifesi olmuştu. Maddi aşk, ilahi aşka geçmek için çoğu zaman basamak olarak kullanılmıştı. Örneğin Mecnun Leyla'ya aşıkken Leyla'yı unutup asıl aşık olduğu Mevlasına dönmüştü. Benzer şekilde Antik Yunan'da platonik aşk kavramı ortaya atılmıştı. Günümüzde genellikle yanlış veya eksik bilinen şekliyle sadece karşılıksız bir aşk anlamına gelmiyordu. Platonik aşk, Yunan filozof Platon'un felsefi düşüncelerine dayanan bir kavramdır. Platonik aşk, romantik veya cinsel bir ilişki içermeyen, ruhsal bir sevgi ve hayranlık hali olarak tanımlanır. Platon'a göre platonik aşk, bedensel arzuların ötesinde ruhsal bir bağ ve ideal güzellikle ilgilidir. Platonik aşkın temelinde ideal bir varlık veya idea olan güzellik kavramı vardır. Platon, güzelliği evrensel bir şekilde algılayabileceğimizi ve gerçek aşkın bu ideal güzelliğe olan aşk olduğunu söyler. Platonik aşkta kişi sevdiği kişiye fiziksel olarak sahip olmak yerine onun ruhsal güzelliklerine ve erdemlerine hayranlık duyar. Platonik aşk, idealize edilmiş bir sevgi şekli olarak kabul edilir.
iki kişi arasında romantik veya cinsel bir ilişki olmadığından bazen bir acı ve özlem duygusu da içerebilir. Platonik aşk derin bir ruhsal bağ ve saygı üzerine kuruludur ve genellikle karşılıklı olarak paylaşılan felsefi veya entelektüel ilgiyi içeren bir ilişki türüdür. Peki gelelim aşkın tarihine. Muhtemelen ilk insanlardan beri bizimle olan bir duygu. Bundan 30 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insansıların mezarında çiçekler ve polenler bulunmuştur. Yani o dönemde yaşamış insansıların bile birbirlerine ilgi, sevgi ve aşk besledikleri ortada. Aslında bırakın Neandertalleri, insansıları falan, hikayeyi en başa götürdüğümüzde bile bizi bir aşk hikayesi karşılıyor. Yani Adem ve Havva'nın hikayesi. Ne de olsa aşkı ve evliliği onlar icat etti ve ilişkileri erken dönem tutkusundan hayal kırıklığı ve ezici kayıplarla geçen zorlu bir yola kadar her şeyi kapsadı. Yunan ve Roma mitlerinden çok daha öncesine dayanan hikayeleri hala canlı ve iyi durumda. Artık kimse Jüpiter ve Juno'yu düşünmüyor ama İncil'in ilk çifti varlığını hala sürdürüyor. Her yüzyılda edebiyatta, sanatta, şarkılarda hatta sinemada yeniden ortaya çıkıyor. Adem ve Havva hepimizin arzuladığını söylediği sağlıklı, dirençli ve sevgi dolu ilişkiler için mükemmele yakın rol modellerdi. Onlar hayatta olmanın temel gizemiyle ilk boğuşanlardı. Yani yalnız olmamak. Ancak tarih onları dünyaya günah, şehvet ve hatta ölüm getirmekle suçladı. Peki Adem ve Havva bize aşk hakkında ne öğretebilir? Bu bir aşk hikayesi miydi yoksa binlerce yıl boyunca toplumsal cinsiyet rollerini belirleyen bir İncil masalı mıydı? İlk aşk hikayesi Adem, Havva ve Biz adlı kitabın yazarı Bruce Feiler'a göre bu bir aşk hikayesiydi. Feiler verdiği bir röportajda her büyük sanatçı ve yaratıcı düşünür bu hikayeyle boğuşmuştur diyor. Feiler'a göre onların hikayesinde günümüzle ilgili pek çok şey vardı. Bu konu kendi başına hayli uzun bir konu. O yüzden belki bu konuyu ayrı bir videomda ele alırım. Aşkla ilgili tuhaf olan şey, onu son derece kişisel ve görünüşte içgüdüsel bir şekilde deneyimlememize rağmen bir geçmişi olmasıdır. Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki insanlar her zaman şimdiki gibi aşık olmamışlardı. Aşkın tarihindeki önemli anlardan birkaçını tekrarlayacak olmamın amacı, belirli bir toplumun neye inandığına bağlı olarak ilişkileri düzenlemenin farklı yolları olduğunu kendimize hatırlatmaktır. Aşk kültürel bir icattır ve biz onun evriminin sonunda değiliz. Aslında hala aşk tarihinin ilk aşamalarında olabiliriz. Hala neye ihtiyacımız olduğunu ve aşkta nasıl daha başarılı olabileceğimizi öğreniyoruz. Milattan önce 1775 yılından bir çizim. Fırat kıyısındaki antik Mari kentinin kralı Zimrilim, komşu Yamhat krallığının prensesi Şibtu ile evleniyor. Antik dünyada güçlü kişiler arasında gerçekleşen pek çok evlilik gibi bu evlilikte aşkın bir sonucu olmaktan çok uzak. Tamamen alışverişe dayalıydı. Mari, Suriye ve Mezopotamya arasındaki ticaret yollarında kritik bir konuma sahipti ve Şibtu ile evlenmek, Zimrilim'in servetini ve gücünü arttırmasını sağlayacaktı. Zimrilim'in evlilik konusundaki tutumu çocuklarıyla devam eder. 8 kızını komşu şehirlerin yöneticileriyle evlendirir ve yeni damatlarının her birini kendisine bağlılıklarını bildiren bir belge imzalamaya zorlar. Mari halkı aslında evliliğe anlam kazandıran şeyin çiftlerin birbirlerini ne kadar sevdikleri değil, ticaret, bağlantılar ve savaş açısından faydalı olup olmadığı konusu olduğunu söyler. Bu bize o kadar yabancı ki bugünlerde evlenirken en azından kamuoyu önünde herhangi bir pratik düşünceyi ne kadar reddettiğimizi düşünmeye değer. Duygular tek dayanağımız olmalı. Oysa binlerce yıl boyunca tarih saatinde sadece 1 dakika öncesine kadar evliliğin sadece toprak, güç ve parayla ilgili olduğu açıktı. Eşinizi sevmeniz gerektiği düşüncesi size gülünç gelirdi. Bu durum hala kaçmakta olduğumuz kolektif bir travma yaratmış olabilir. Blaye Prensi Geoffrey Rudel, günümüz Kuzey Lübnan'ında bulunan Trablus'a doğru yelken açar. Derinden aşık olduğu Trablus kontesini görmeye gitmektedir. Rudel, 12. yüzyılda Güney Fransa'da öne çıkan ve sadece tek bir konuda şiir yazan, bilinen en eski troubadourlardan ya da yetenekli saray şairlerinden biridir. Rudel, kontesin onuruna birçok şiir yazmıştır ve onun huzurunda birkaç şiir daha yazmak istemektedir. Ancak Rudel'in aşk fikri çok özeldir ve dönem için son derece yenidir.
Pratik kaygılardan tamamen uzak, çocukları, parayı, hanedanları ve hatta herhangi bir karşılığı içermeyen bir aşktır bu. Troubadour şairleri, aşklarının nesneleriyle asla seks yapmaya çalışmazlar. Onların odak noktası aşık olma ya da halk dilinde bizim kara sevda dediğimiz şeydir. Troubadourlar aşkı çok ciddiye alırdı. Ancak bunu evlilikle bağlantılı olarak görmezlerdi. Romantik aşk, ev işlerini asla birlikte yapmayacağınız birine karşı hissettiğiniz bir şeydi. Bu tür bir aşk günlük hayatta çok fazla temastan uzaktı. Troubadourlar bize aşk fikrinin birlikte yaşamaya ya da iki pratik, ekonomik ve sosyal hayatın iç içe geçmesine bağlı olmadığı tarihsel bir anı gösteriyor. 18. yüzyılda Versay'da evlilik ve aşk arasındaki kusurlu uyum kabul edilmişti. Bu ikisi arasında her zaman bir gerilim olacağı anlaşılmıştı. Evlilik, çocuklar, pratiklik ve süreklilik içindi. Aşksa heyecan, drama ve seks içindi. Hiç kimse bu ikisini harmanlamaya çalışmamalıydı. Fransa kralı bugün pek çok insanın yaptığı gibi el altından iş çevirmek ya da hilekarlık yapmak yerine aşkı evlilikten ayırmıştı ve utanmadan ya da suçluluk duymadan romantik ilişkilerini karısıyla olan hayatının düzenli ve kamuya açık bir parçası haline getirmişti. Bir çift gizli bir törenle evlenmiştir. Zengin, toprak ve sorumluluk sahibi 1. Durham kontu John Lamtor'la Cholmondeley kontunun gayrimeşru kızı, parası ve statüsü olmayan ama çok güzel olan Harriet artık karı kocadır. Aileleri çok öfkelidir ve umutsuzca düğünü durdurmaya çalışmışlardır. Ancak çift moderndir. Yani evlilikte aşkın önce, pratik düşüncelerin sonra gelmesi gerektiğine inanmaktadırlar. İngiliz yasalarından kaçmak için İskoçya'nın hemen içinde bir köy olan Gretna Green'e gitmişlerdir. Ve duyguyu akla, dürtüyü geleneğe üstün tutan yeni romantizm felsefesinin örnekleridirler. Romantizm aşkı dönüştürür. Siyasi ya da ekonomik avantaj için evlenmeye dayalı eski sistem yavaş yavaş tüm dünyada çökmektedir. Gretna Green köyü yasa dışı evliliklerle eş anlamlı hale gelir ve John'la Harriet 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılda buradan kaçan yüzlerce İngiliz çift arasında yerini alır. Halkın romantik muhalefet hikayelerine olan iştahı o kadar artar ki yerel bir rahip orada geçirdiği zamanlara dair sınırın ötesinde yapılan cüretkar araba yolculukları ve kaçan çocuklara çok geç ulaşan vicdansız babaların gazabıyla dolu çok satan anılar yayınlar. Gretna Green önemli bir yer haline gelir çünkü evliliğin aşkın bir sonucu olması gerektiğine dair artan bir inanç vardır. Ve eğer iki insan birbirini seviyorsa önemli olan tek şey budur. Gelir ve geçim birincil öncelik olmaz. Gretna Green, ilişkiler konusunda bugün de güçlü olan, dikkate değer bir düşünce değişimini temsil ediyor. Daha önce evlilik yapmış insanların gençlere çok kötü danışmanlar ve rehberler olabileceği varsayımı. Aşkın bir beceri değil, bir coşku olduğu. Darwin'in Türlerin Kökenini yayınladığı gün başlangıçta büyük bir direniş olmuştu. Ama sonunda dünyanın büyük bir kısmı onun argümanlarıyla ikna oldu. İnsanlar primatların soyundan geliyordu. Bu da onların sadece iskelet yapısını değil, aynı zamanda pek çok güdüsünü ve temel psikolojisini de miras aldığımız anlamına geliyor. Darwin'in aleyhtarları ima edilen aşağılama karşısında dehşete düştüler. Ancak Darwin'in tesellisi de vardı çünkü ideallerimize uygun yaşamamamızın tamamen kendi hatamız olmadığını öne sürdü. Bizler her zaman yarı maymunuz ve maymunların sadık, ömür boyu sürecek, tutkulu, eşitlikçi ilişkiler kurmayı hedeflemesi çok da umut verici olmayan bir temelden başlayarak son derece zor bir şeyi başarmaya çalışmaktır. Sık sık başarısız olmamıza şaşmamalı. Darwin özellikle niyet etmeksizin ilişkiler hakkında stratejik ve faydalı bir kötümserliğin habercisiydi. Örneğin temelde tek eşli olmak yerine insanların en azından doğaları gereği çok eşliliğe, fırsatçı sekse ve göğüslerinin ne kadar büyük olduğu gibi sevimsiz ve ruhani olmayan özelliklere işaret edilen üreme potansiyellerinden başka bir şeye dayanmadan bir eşi bir başkası için terk etmeye yatkın olabileceğini ima ediyordu. Neyse efendim, aşkın tarihi perspektifi böyle anlat bitmez de biz videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Videomu aslında başlarda yapılması gereken ama sonda yapmayı daha uygun gördüğüm aşk kelimesinin etimolojisiyle sonlandırmak istiyorum. Çünkü kelimenin etimolojisine baktığımızda gerçekten oldukça güzel anlamları var. Arapça kökenli bir kelime ve şiddetle sevme,
şiddetli ve yakıcı sevgi anlamına geliyor. Bu sözcük Arapça aşika, aşık oldu, sarmaştı, yapıştı fiilinin mastarı. Aşak yani sarmaşık sözcüğüyle eş kökenli. Aramice, Süryanice aşak, karışma, haşır neşir olma, bir şeyle uğraşma gibi anlamlara geliyor. Bu sözcük anlamları aşk için oldukça güzel tarifler. Sarmaşık mesela ne kadar güzel bir ifade değil mi aşkı tarif etmek için? Tarihte bu olguyu açıklamaya çalışan binlerce ifade, edebi eser, resim, müzik ve film vardır. Bu kavrama her birey tecrübelerine bağlı olarak farklı açıklama ve yorumlar getirir. Aşkı biraz daha kavramak veya anlayabilmek için biraz da tarihteki örneklerine bakmak lazım. O yüzden eğer videoma 3000 like'ı çok görmezseniz bu videonun ikinci periyodunda tarihe geçmiş büyük aşk hikayelerini anlatacağım. Romeo ve Juliet'ten Paris ve Helene, Leyla ile Mecnun'dan Kleopatra ve Marcus Antonius'a kadar pek çok tarihi aşk hikayelerinin içinden aşka dair önemli bilgiler edineceğiz. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.